Geçen hafta bebeğimizin sadece bir susam tanesi olduğunu ama içinde bir devrim yaşandığını konuşmuştuk. Kalbinin ilkel bir şekilde atmaya başladığını ama bu hafta o devrimi ilk kez duyma, o fısıltıya ilk kez tanık olma ihtimalimiz vardı. Bütün hafta o doktor randevusunu bekledim. Midemde böyle bir düğüm, aklımda bir sürü dönen soru. Acaba duyacak mıyız? Hem o sesi duymayı dünyalardaki her şeyden çok istiyordum. Hem de ya duyamazsak diye çok endişeliydim açıkçası. İşte o 6. haftanın o tatlı, acımasız gerilimi sanırım tam olarak böyleydi. Barış, bu hafta benim gebelik haftasıyla, bu 6. gebelik haftasıyla alakalı söyleyeceğim ilk başlık kesinlikle mide bulantısı. Artık böyle sadece akşamları gelen bir misafir gibi değil, böyle gün boyu benimle yaşayan davetsiz ama istenmeyen bir ev arkadaşı gibi. Bazen en sevdiğim yemeğin düşüncesi bile bu dalgayı tetiklemeye yetiyor. Gerçekten hiç istemediğim, karşılaşmak istemediğim bir durum. Ya umarım 6. gebelik haftası sadece böyle bir dalga gibi geçer gider. Çünkü bu konudan çok fazla muzdaribim. Ahsen'deyken çok uzun süre bir mide bulantısı yaşamıştım. Bu gebeliğimde umarım böyle bir şey yaşamam diye umuyorum. Ama maalesef bu çok normal. Çünkü hızla artan beta HCG ve östrojen hormonları vücuduna adeta bir şok etkisi yaratıyor. Ve adı sabah bulantısı da olsa yapılan araştırmalar hamilelerin %80'den fazlasının bunu günün farklı saatlerinde hatta bazen aralıksız yaşadığını gösteriyor. Peki sen bu davetsiz misafirle nasıl başa çıkıyorsun? Tuzlu krakerler hala şu haftada en iyi arkadaşım diyebilirim. Hatta yatağımın yanında bile koyuyorum. Oradan hiç ayırmıyorum. Yataktan kalkmadan önce ağzıma atmaya çalışıyorum. Güne daha iyi başlamamı sağlıyor. Gün içerisinde kendimi çok aç bırakmamaya çalışıyorum. Ara öğünlerimi çok küçük küçük tutuyorum. Mesela küçük bir yoğurt kasesinin içerisine böyle çiğ kuru yemiş, çiğ badem, işte çiğ fındık gibi şeyler, atıştırmalıklar yapmak beni gerçekten rahatlattığını düşünüyorum. Ama en zoru sürekli bir yorgunluk ve uykulu olma hali. Çünkü ben bu duruma alışkın değilim. Enerjim tamamen çekilmiş gibi, sanki vücudum tüm kaynaklar merkezi gibi böyle bir anons vermiş gibi davranıyor gerçekten. Çok doğru bir anons, çok güzel bir betimleme yaptın. Çünkü artan progesteron hormonu vücudunuzu yavaşlatırken aynı zamanda bebeğe ve plasentaya giden kan akışını arttırmak için inanılmaz bir efor sarf ediyor. Burada kilit nokta kan şekerini dengede tutmak. Midenin uzun süre boş kalması bulantıyı tetikliyor maalesef. Bu yüzden küçük ve sık öğünler hayat kurtarır. Mideyi sürekli az ama dengeli bir yakıtla çalıştırmak gibi düşünmelisiniz bunu. Ayrıca zencefil ve B6 vitamini geçen hafta bahsetmiştik. Bulantıya iyi geldiğine dair güçlü bilimsel çalışmalar da mevcut. Tabii bunları kullanmadan önce her zaman olduğu gibi hatırlatmamızı yapalım. Mutlaka doktorunuza konuşmalısınız. Mesela ben bu hafta doktor randevumdayken doktora kesinlikle söyledim mide bulantılarımın başladığını ve gebeliğe uygun içerisinde B6 vitamini içeren bir mide bulantısı hapına başladık. Siz de şikayetlerinizi en ince detayına kadar anlatın ki doktorunuz size en uygun ilaç tavsiyesinde bulunsun. Rabia her gün defterine not ediyor. Daha doğrusu telefonuna. İşte bugün bunu yaşadım, bugün bunu yaşadım. Doktora da şunları sormalıyım. Doktora soracağı sorular böyle birikiyor. Ve doktora gittiğiniz zaman bir kafa karışıklığı olmuyor, soru işaretleri olmuyor. Sorulara peşi sıra tek tek soruyorsunuz ve cevaplarını alıyorsunuz. Çünkü zaten çok heyecanlı bir şekilde doktora gidiyorsunuz. O an mesela doktorun kapısından biri girdi çıktı diyelim. Anında insanın kafası dağılabiliyor. O heyecanın verdiği şeyle de soruları da unutabiliyor insan. O yüzden kesinlikle not almanızda fayda var. Peki tüm bunlar olurken içerideki o minicik mercimek tanesi ne yapıyor? Bebeğimiz bu hafta yaklaşık 4 ila 6 milimetre boyutunda. Ama bu mercimeğin içinde bir devin uyanışı var. Kalbi artık ilkel bir şekilde değil, dakikada 100 ila 160 vuruş gibi inanılmaz bir hızla, düzenli bir ritimle kan pompalamaya başlıyor. Ve o meşhur 4 odacığa ayrılıyor. 4 odacık, yani inanılmaz mucize bir şey. Mercimek kadar bir şey ama içerisinde 4 odacıklı bir kalbi var. Gerçekten çok büyük bir mucize. Aynen öyle, elhamdülillah. Ve sadece o değil, o minicik yüzünde gözleri, burnu, ağzı koyu lekeler şeklinde belirginleşmeye başlıyor. Hatta küçücük paletlere benzeyen kol ve bacak tomurcukları da oluşuyor. Yani bütün temel vücut planı, o eşsiz sanat eseri tam olarak bu hafta çiziliyor. O doktor randevusunu beklerken benim endişem biraz artmıştı. Çünkü bu hafta en çok korkulan şeylerden birini yaşadım. Lekelenme. Çok azdı ama o an gördüğümde böyle
Allah korusun dedim, hani ne olur ne olmaz. Ama halk arasında üstüne görme denilen bir şeyin bu olduğunu biliyordum tabii ki. Ve bir de şuna da yordum. Çok hani normal zamanlardan çok daha fazla bir yürüyüş yapmıştım. Bayağı böyle bir gezmeye çıkmıştık Barış'ta. Onun hemen sonrasında olması muhtemelen çok yorulduğumdan dolayı böyle bir şey oldu diye tahmin ediyorum. Yorulduğundan dolayı da olabilir, üstüne görme de olabilir. Yani yerleşme kanaması. Bu konuyu açtığın için teşekkür ediyorum. Geçen hafta da bu konuda kısacık bahsetmiştik aslında. Bu belki de en çok yanlış anlaşılan ve en çok korkuya sebep olan konulardan biri. Yerleşme kanaması aslında iyi bir işarettir. Bakın, döllenmiş yumurta, yani o minicik embriyo rahminizin besleyici ve kalınlaşmış iç duvarına bir tohum gibi yerleşiyor. Bu yerleşme sırasında tıpkı toprağa bir fidan dikerken toprağın hafifçe yer değiştirmesi gibi rahim duvarındaki minik kılcal damarları bozabiliyor. İşte bu hafif bir kanamaya sebep olabiliyor. Yerleşme kanaması genellikle adet kanı gibi parlak kırmızı değil, daha çok açık pembe, açık kahverengi lekelenme şeklinde oluyor. Sadece iç çamaşırınızda birkaç damla veya silince peçeteye gelen bir lekelenme şeklinde görebilirsiniz ve genellikle birkaç saat ile en fazla 1-2 gün sürer. Tipik bir adet kanaması gibi günlerce devam etmez. Yani bu tür bir lekelenme yaşarsanız panik yapmak yerine bunun gebeliğin sağlıklı bir şekilde yerleştiğinin bir işareti olabileceğini hatırlayın. Ama elbette geçen hafta konuştuğumuz gibi yoğun parlak kırmızı renkli kramplı bir kanama her zaman doktorla konuşulması gereken bir durum. İşte biraz içimde o endişe kırıntılarıyla ultrason koltuğuna uzandım ve o ekrana bakarken neler hissettiğimi anlatamam sana. Bunu bütün anne adayları yaşıyordur. Sadece bir ses duymayı bekliyordum. Yani bir kanıt, acaba bu hafta bebeği görebileceğiz mi? Hani kalp atışını duyabileceğiz mi şeklinde. O kalp sesini duyunca böyle tüm o mide bulantıları, yorgunluk, o lekelenmeden oluşan korkular falan hepsi bir anda buharlaşıp uçtu diyebilirim. Sanki hepsi o ses içinmiş gibi bütün endişelerim gerçekten gitti. Ağlamamak için de kendimi çok zor tuttum. Çünkü o ses sadece böyle bir ses değil. O bir söz. Ben buradayım. Anneciğim bak kalbim atıyor diyordu o ses sanki bana. Ben de çok duygulandım. Senden de hatırlarsınız zaten. İkinci kez hissettim bu duyguyu. Çok inanılmaz bir duyguydu. Kalp sesini duymakla beraber somut bir gerçeğe dönüştü bizim için ikinci çocuğumuz. Sanki bir kalp sesi değil de dünyanın en güzel müziği çalmaya başlamıştı kulaklarımızda. Bu hafta benim gibi hissedenlere tek tavsiyem kendinize karşı inanılmaz derecede nazik olmanız. Görev listenizin ilk ve tek maddesi var: bir insan inşa etmek. Vücudunuz inanılmaz bir iş başarıyor. Dinlenmeniz gerekiyorsa mutlaka dinlenin. Uykunuz geldiyse uyuyun ve yardım istemekten asla çekinmeyin. Bu bir zayıflık göstergesi değil. Bebeğinize yaptığınız en büyük iyilik. Aynen, kesinlikle öyle ve babalar bu dönemde eşinizin en büyük destekçisi sizler olmalısınız. Bu soyut bir destek değil, somut görevler demek. İlk olarak lojistik sorumlusu olmalısınız. Eşinize sevdiği ama midesini bulandırmayacak yiyeceklerden küçük porsiyonlar hazırlamalısınız. O istemeden suyunu, krekerini, ne istiyorsa onun yanına getirmelisiniz. Evi ferah tutabilmek için sık sık havalandırın, parfüm sıkmaktan veya ağır kokulu yemek yapmaktan kaçınmalısınız. Eşiniz endişelendiğinde ona doktorunuzun söylediklerinizi ve o duyduğunuz mucizevi sesi hatırlatın. Her şey yolunda, biz bir takımız demek her şeyden daha değerli. Unutmayın, siz bu yolculuğun tam ortasındasınız. Eşilik gebelik haftasındaki o ilk endişelerimizden sonra bu kalp atışını duymak bizim için bir milattı. O ilk haftanın detaylarını ve o susam tanesi hikayesini merak ediyorsanız bir önceki videomuza mutlaka göz atın. 6 haftalık gebelik dönemi endişeyle umudun en yoğun yaşandığı, mide bulantılarının bir imparatorluk kurduğu ama sonunda o mucize sesle her şeyin anlam kazandığı bir hafta oldu bizim için. Ve o ses her zorluğa katlanmak için en büyük gücümüz oluyor. Bir sonraki bölüm 7. gebelik haftası. Bu haftada bu minik devin neredeyse 2 katına çıkacağı ve bizi bekleyen yeni sürprizleri konuşacağız. O zamana kadar sizlerin de güzel yorumlarını ve dualarını bekliyorum. İnşallah bir sonraki hafta görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Sevgili anne adayları, kendinize ve o minik mercimeğe çok dikkat edin.